Ukrayna denilince aklınıza ne geliyor? Savaş, Çernobil ve güzel kadınlar. Durun, çoğumuz güzel kadınlar demekle kalmıyoruz, değil mi? İnternette durum çok daha karanlık. Arama motorlarına baktığınızda evlilik, tanışma ve evet, o başlıkta belirttiğimiz +18 aratmalar tavan yapmış durumda. Bir ulusun kadınları nasıl olur da toplu bir şekilde seksüel bir obje olarak markalanabilir? Peki bu algı nereden geliyor? Bu bir gerçek mi, yoksa tarihin en acımasız, en sinsi pazarlama kampanyalarından ve en karanlık sömürü düzenlerinden birinin ürünü mü? Bu videoda o masum gibi görünen Ukraynalı kadın güzellemesinin arkasındaki korkunç endüstriyi deşifre edeceğiz. Bunun güzellikle değil, yoksulluk, çaresizlik ve savaşla nasıl doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyacağız. Bu video bir fanteziyi değil, o fantezinin üzerine inşa edilen insan ticaretini ve sömürü düzenini anlatacak. Hazırsanız internetin en karanlık +18 klişelerinden birinin kökenlerine iniyoruz. Bölüm 1. Markanın doğuşu, Sovyetlerin yıkılışı ve 90'ların vahşi pazarı. Her şey 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle başladı. Bir gecede koskoca bir imparatorluk dağıldı ve Ukrayna gibi yeni bağımsız ülkeler devasa bir ekonomik kaosun içinde buldular kendilerini. Düşünün, bir gecede paranız pul oluyor. Mühendissiniz, öğretmensiniz ama maaşınız kiranızı bile ödemiyor. Etrafta ne iş var ne umut. İşte bu çaresizlik anında Batı'da yeni bir sektör filizlendi. Mail order Bride, yani katalogdan eş seçme siteleri. Bu siteler erkeklere ne pazarladı biliyor musunuz? Feminist batılı kadınlardan bıktınız mı? İşte size geleneksel, ailesine bağlı, söz dinleyen ve tabii ki muhteşem güzel kadınlar. Bu bir romantizm satışı değildi. Bu net bir ticaretti. Batının parası ve statüsü ile Doğu'nun yoksulluğu ve çaresizliği arasında bir takas. Ukraynalı kadınlar o sitelerde daha iyi bir hayat ararken aslında bu yeni sömürü pazarının ürünleri haline getirildiler. O +18 algısının ilk temelleri işte bu satın alınabilir kadın imajıyla atıldı. Bölüm 2. +18 endüstrisinin fırsatı görmesi. Bir ürün bir kere pazara düştü mü diğer yırtıcılar da kokuyu alır. Madem Slav kadınları bu kadar ulaşılabilir ve güzel olarak markalandı, o zaman bu markayı sonuna kadar kullanalım. Değil mi? İşte bu noktada o +18 içerik endüstrisi devreye girdi. Yoksulluk içindeki genç kadınlara kolay para vaadiyle yaklaştılar. Modellik adı altında aslında onları cinsel bir objeye dönüştüren yapımların içine çektiler. İnternet bu içeriklerle dolup taşarken arama motorları da bu klişeyi beslemeye başladı. Ukrayna yazdığınızda karşınıza çıkan sonuçlar giderek daha fazla cinsellik odaklı hale geldi. Algoritma insanı değil, tıklanabilir objeyi öne çıkardı. Yani bir yanda evlenilecek uslu kadın pazarlaması, diğer yanda eğlenilecek +18 kadın pazarlaması. İkisi de aynı temelden besleniyordu. Ekonomik çaresizlik ve sömürüye açıklık. Kadınların kim olduğuyla kimse ilgilenmiyordu. Önemli olan onların üzerinden ne kadar para kazanılabileceğiydi. Bölüm 3. Fiziksel sömürü, seks turizmi istilası. Ama bu sömürü sadece dijitalde, o +18 sitelerde kalmadı. Fiziksele döküldü. 2000'li yıllar ve 2010'lar boyunca ucuz hava yollarının da artmasıyla Kiev, Odessa ve Lviv gibi şehirler Batı Avrupalı ve hatta Orta Doğulu erkekler için bekarlığa veda partisi ve seks turizmi merkezleri olarak pazarlandı. İnternette Kiev'de 3 günlük hafta sonu kaçamağı adı altında satılan turlar aslında ne vaat ediyordu biliyor musunuz? Sınırsız alkol ve kolayca ulaşılabilir güzel kadınlar. Bu turizm ülkenin uluslararası imajını tamamen yok etti. Bu turistler ülkelerine döndüklerinde ne anlattılar? Ukrayna'nın tarihini veya kültürünü mü? Hayır. Orada kadınlar çok güzel ve çok gerisini anladınız. O +18 algısı artık sadece bir internet fantezisi değil, aynı zamanda fiziksel bir deneyim olarak da markalanmış oldu. Bölüm 4. Savaşın körüklediği kabus. Ve sonra 2014'te ve özellikle 2022'de savaş patlak verdi. Milyonlarca insan, çoğunluğu kadın ve çocuk, evlerini, eşlerini, hayatlarını geride bırakıp mülteci oldu. Bir insanın en çaresiz, en savunmasız, en yardıma muhtaç olduğu an. Peki o +18 sektörü ve o yırtıcılar
Bu durumda ne yaptı dersiniz? Google arama trendlerine bakın. Savaşın başladığı o ilk haftalarda Ukrainian Girl ve benzeri artı 18 aramalar dünya çapında %2000'lere varan oranlarda patladı. İnsanlar sınırlarda donarken batıdaki bazıları savaştan kaçan kadınları nasıl bulurum diye aratıyordu. Bu insanlığın bittiği yerdir. Bu bir fantezi değil, bu nekrofili ile eşdeğer bir ahlaksızlıktır. İnsan tacirleri mülteci kamplarının etrafında dolaşmaya başladı. Size kalacak yer, size iş vaadiyle çaresiz kadınları tuzağa düşürmeye çalıştılar. Savaş o zaten var olan iğrenç sektörü besleyen en büyük kaynak haline geldi. İşte o artı 18 algısı en çok bu yüzden biliniyor. Çünkü savaş bir ülkenin kadınlarını savaş ganimeti ve kolay av olarak gören bir zihniyeti küstahça ortaya çıkardı. Bölüm 5. Gerçek kim? Propaganda ve algı. Peki bu kirli pazarlamanın arkasındaki gerçek Ukraynalı kadın kim? Gerçek şu. O artı 18 sitelerinde gördüğünüz bir avuç sömürülmüş kadının karşısında ülkesini savunmak için orduya katılmış on binlerce kadın asker var. Gerçek şu. Erkekler cephedeyken bombalar altında çocuklarını büyütmeye, fabrikalarda çalışmaya, ekonomiyi ayakta tutmaya çalışan milyonlarca mühendis, doktor, öğretmen ve işçi kadın var. Gerçek şu. Rus propagandası da bu artı 18 algısını besliyor. Neden? Çünkü düşmanını ahlaksız, zayıf ve satılık olarak göstermek, işgalini meşrulaştırmanın en kolay yoludur. Onların onurunu kırarak kendi vahşetlerini normalleştirmeye çalışıyorlar. Yani bu algı sadece batıdaki sömürü endüstrisinin değil, aynı zamanda aktif bir savaş propagandasının da bir parçası. Bölüm 6. İğneyi kendimize batıralım. Türkiye'nin rolü. Peki Batı'yı suçladık, Rusya'yı suçladık. Bu devasa sömürü çarkını anlattık. Peki biz bu işin neresindeyiz? Türkiye'deki arama motorları da aynı 18 aratmalarla dolu. Bizim dizilerimizde, filmlerimizde, komedi şovlarımızda o Natasha klişesi yıllar boyunca bir şaka malzemesi olarak kullanılmadı mı? Laleli piyasası, o bavul ticareti dönemlerinde bu algının bir parçası olmadı mı? Türkiye'nin de o seks turizmi rotalarından biri olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye hazır mıyız? O artı 18 algısını küçümseyerek, şaka malzemesi yaparak yeniden üretenlerden, bu iğrenç talebi besleyenlerden biri de bizzat biz olabilir miyiz? Bu yüzleşmemiz gereken bir gerçek. O şakayı her yaptığımızda aslında bir insan tacirinin ekmeğine yağ sürüyoruz. Sonuç olarak sorumlu kim? Evet, başa dönelim. Ukraynalı kadınlar neden artı 18 olarak biliniyor? Çünkü 30 yıllık ekonomik zorluklar onları satılık eş pazarının bir numaralı ürünü yaptı. Çünkü küresel artı 18 endüstrisi ve seks turizmi bu çaresizliği sonuna kadar sömürdü ve devasa bir markalama yaptı. Ve en acısı, çünkü savaş bu sömürüyü ve bu iğrenç talebi patlama noktasına getirdi. Bu algı Ukraynalı kadınların kim olduğu ile ilgili bir şey değil. Bu algı onlara bakan gözün ne kadar kirli, ne kadar yırtıcı ve ne kadar ahlaksız olduğu ile ilgili bir şey. Şimdi söz sizde. Bu aramaları yapanlar, bu sitelere girenler, bu klişeyi yayanlar, sizce onlar masum bir merak içinde mi, yoksa bir savaş suçuna ortak olan bir zihniyetin parçası mı? Bu tarz videolar sadece meraktan yapılmaz. Bu videolar bir gerçeği deşmek ve bir onur mücadelesine destek olmak için yapılır. Bu konuyu yorumlarda saygıyla tartışmanızı istiyorum. Güzellik kelimesinin arkasına saklanan o sömürüyü konuşalım. Bu sorgulayıcı bakış açısını destekliyorsanız kanala abone olmayı ve o zile basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir doğru bildiğimiz yalanı deşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.